Astronom Astroloji Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hermetik Astroloğunuz Berçin. Öncelikle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlara ulaşmanızı diliyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. 21 Haziran günü bir seminer düzenliyorum. Bu seminerde dünya liderleri, ülke haritaları, özellikle emtialar ve dövizle alakalı olarak önümüzdeki 6 aylık süreci inceleyeceğiz. Burada mevsim giriş haritalarından, aynı zamanda da tutulma haritalarından ve bunların ülkemize ve diğer ülkelere, aynı zamanda da jeopolitik alanlara nasıl etki edeceğini inceleyeceğimiz bir seminer düzenliyorum. Eğer ki katılmayı düşünürseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve tabii ki videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü sizin her bir yorumunuz ve etkileşiminiz bu videonun daha fazla insana ulaşmasını sağlayacaktır. Bu vesileyle hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve gelelim bu videonun ana konusuna arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Yay burcunda 9 derecesinde pazar günü bir dolunay arkadaşlar gerçekleşecek ve Antares sabit yıldızının ciddi şekilde bir sayı değeriyle aslında böyle bir etkisiyle gerçekleşecek ki Antares biraz sıkıntılı bir sabit yıldız, özellikle Akrep takım yıldızının kalbi olarak da zaten geçiyor. Bununla ilgili size detaylı bilgiler vereceğim. Ama öncelikle 31 Mayıs 2026 İstanbul haritasına göre ki siz şu anda haritayı burada görüyorsunuz. Saat 11.44'te Yay burcunun 9 derecesinde bir mavi dolunay fazı arkadaşlar gerçekleşecek. Tabi biliyorsunuz ki bu dolunay enerjilerinin en yüksek olduğu aslında dönemler içerisinden geçiyoruz ki dolunaylar biliyorsunuz ki enerjinin en yüksek olduğu aslında dönemlerdir. Ay burada gökyüzünde net olarak bir kere kendisini gösterir ve güneşten aldığı ışığı da dünyaya arkadaşlar net bir şekilde ve tam olarak yansıtır. İşte bu dönemlerde aslında tabii ki haritanın da burada görmüş olduğunuz gibi yükseleni aslan olduğu için görünür olmak, bir şeyler adına sesinizi duyurmak için çok önemli bir zamanlar içerisinde aslında geçiyoruz. Hele bir de bu dolunayda gördüğümüz gibi ASC'nin de aslan kova aksında olması işte burada toplumda sesinizi çıkartabileceğiniz ya da sesinizi duyurmak ya da ifade ettiğiniz şeyleri görünür hale getirmek için açıkçası oldukça da destekleyici zamanlar içerisinden aslında bize geçtiğimizi gösteriyor bu astrolojik dolunay haritası arkadaşlar. Ama tabii ki Yay burcunda gerçekleşeceği için bu dolunay tabii ki biraz ruhsal olarak isteklerimiz, niyetlerimiz, dileklerimiz, zihnimizden geçen şeyler, hatta zihnimizdeki düşüncelerimizi oldukça aktif hale getirecektir ve bu enerjinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Yani aklınızda bir proje vardır ve bunu hayata geçirmek istiyorsunuzdur ya da aklınızda bir takım fikirler vardır. Hani bunları sessiz bir şekilde aklınızın bir köşesinde tutuyorsunuzdur ve ifade etmiyorsunuzdur. İnsanlarla paylaşmıyorsunuzdur bu fikirlerinizi. İşte bu dönem tam bu fikirlerin kendi bilginizle, kendi birikiminizle, buradaki kalp sesiyle birlikte ortaya çıkartmak için çok uygun bir zaman olduğunu aslında gösteriyor. Çünkü burada söylenen, ifade edilen, aktarılan her şeyin aslında bir şekilde görünür olabileceğini gösteriyor bu dolunay bize. Bu enerji bunu net bir olarak ortaya çıkartıyor. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var tabii ki. Burada aslan yükseldiği için egomuza biraz bu konuda dikkat etmek lazım. Çünkü burada egomuza yenik de düşebiliriz. Yani şunu unutmayın, bilgi odaklı olduğu için ki yay burada her şeyi ben biliyorum, her şeyi ben ortaya koyuyorum, her şeyde en iyi benim şeklinde abartılı yaklaşımlar ve ego tarzı bazı
davranışları öne çıkarttığınızda aslında bu dolunay enerjisi size biraz zarar verecektir ki Antares'in akıp takım yıldızının o kalbindeki o sabit yıldızla beraber ciddi bir aktivasyon indeksi yaratıyor. Bu da şunu bize gösteriyor. Burada bir frene basın. Burada bir durmanız gereken o yeri bilin arkadaşlar. Bunlar çok önemli bu dolunay haritasında. Yoksa gerçekten size bu enerjiler zarar verebilir. Yapmak istedikleriniz ya da o görünür olmak istediğiniz o konularda ciddi şekilde size aksilikler ya da sorunlar ya da sizi gerçekten gülünç bazı durumlara çıkartabilir. Hatta belki çok daha ileri enerji kuvveti olduğu için burada özellikle Antares'le birlikte sizi tehlikeli durumlar ya da tehlikeli bazı işlerin içine bile sokabilir. O yüzden bu enerjiler biraz bu konuda sert çalışıyor. O yüzden söylediğim gibi biraz daha egomuzu kontrol ederek her şeyi ben biliyorum ya da her şeyi ben yaparım değil de sanki burada biraz toplumla birlikte hareket ederek ya da çevrenizdeki insanlarla hareket ederek ilerlemek çok daha doğru olacağını bu dolunayda özellikle düşünüyorum. Zaten Aslan ASC burada kendini gösterme, sosyal organları kullanma, işte bir konuda liderlik etme şeklinde destekleyici etkiler veriyor ve burada bilgiyi doğru şekilde kullanma alanında da burada zaten bu dolunay enerjisi sizi çok net bir şekilde destekleyecektir. Özellikle kendi kişisel hayatlarınızda. Ayrıca burada tabii ki yabancılarla olan etkileşimleri de harekete geçirebilir. İşte hatta bu yönde bir iletişiminiz varsa bu dönem hareketlilik mesela kazanabilir. Yurt içi seyahatler olabilir. Ayrıca aileniz arasında da kısa seyahatlere çıkabilirsiniz. Mesela burada akraba ziyaretleri olabilir. Yani bunlarda bir artış da gözlemlenebilir. Böyle bir etkiyi de size verebilir. Yay enerjisi biraz hukuksaldır arkadaşlar. Bu alanları mesela destekleyebilir. Bu alanlarda hukuksal mesela davalar varsa burada destekleyici etkiler mesela verebilir. Özellikle bir konuda bir problem yaşıyorsunuzdur ve bir dava açmak istiyorsunuzdur. İşte burada hak arama, hakkınızı kazanma gibi konularda biraz size imkan verebilir, imkan burada sunabilir ama dediğim gibi yani egosal bu durumda yaklaştığınızda bu davaları kaybetme gibi bir durumunuz da olabilir. Buna burada çok fazla dikkat etmek aslında gerekiyor. Ve kısacası kişisel hayatlarımız için genel olarak burada toparlamam aslında gerekirse bu dolunay fazı bir konu üzerinde hak, hukuk, iş, güç, fikir, istek, dilek ya da düşünce her neyse hani sizin aklınızda olan bu tip girişimlerde olabildiğince o yaratıcı o fikirleri daha görünür hale getirmek için sizi destekleyecektir. Böyle bir etkimiz var ama dediğim gibi yine egosal olana dikkat etmemiz burada bir kere gerekecek. Böyle zorlayıcı etkilerle sonuç itibariyle karşılaşabiliriz. Tabii burada kolektif düzeyde özellikle liderler ve liderlerin alacağı kararlar, onların zihinleri, istekleri ve yapacakları özellikle sahnede nasıl görünür olacakları işte burada bu ciddi şekilde bu dolunayda etki alıyor. Yani onların atacakları adım kolektif etkide çok ciddi şekilde etki yaratacak arkadaşlar. Ayrıca uluslararası hukuk alanı ya da ticaret konuları yani uluslararası ticaret konuları da ciddi şekilde gündemde olacağını bu haritada gösteriyor. Özellikle alınacak burada kararlar, özellikle atılacak adımlar bu konuda önem arz ediyor. Bir de şunu söylemek lazım. Burada yay enerjisi çok aktif olduğu için eğitim konularında köklü değişimlere gidilebilir. Sistemler burada ciddi şekilde yeniden gözden geçirilebilir. Özellikle koruma konusunda, özellikle bir şeyleri elde tutma konusunda ve güvenlik konusunda ciddi şekilde bunlar gözden geçirilebilir. Ayrıca dini konular ve din görevlileri adına da aynı şekilde bazı değişimler ve bazı kararlar da gündeme gelebilir. Yani onları ilgilendiren
konular gün yüzüne çıkabilir. Hava yolu ve hava trafiği, hava alanları, hava yolu şirketleri, bunlar da mesela bu dolunayda gündemde olabilecek bazı unsurlardır arkadaşlar. Özellikle burada bir takım havayolu şirketlerinde köklü değişimleri ele alabiliriz. Ayrıca burada uçaklarla ilgili ani gelişebilecek olaylar, çünkü hava olaylarını ciddi şekilde etkileyecek bu dolunay. Aniden böyle bir değişim olabilir hava olaylarında ve bu da hava trafiğinde özellikle uçaklarla ilgili sıkıntılar ya da ani bazı gelişebilecek olaylar ve kazaları gündeme getirebilir. Ve tabii ki bu aynı zamanda bu dolunayda en çok etkilenecek olan tabii ki değişken burçlar olacaktır. Yani yaylar, ikizler, başaklar ve balıklar özellikle bu dolunayda ciddi şekilde etki alacaktır ve eğer ki 9 derece herhangi bir yerde haritanızda herhangi bir burcunda özellikle 9 derece ya da 3 derece orkla, yani 8, 7, 10, 11 derece gibi alanlarda gezegeniniz varsa bu dolunaydan da açısal olarak etki alacaksınızdır ve o ev konularını, o burçla ilgili, o gezegenle ilgili, o pozisyona göre, özellikle asaletine göre size bazı mesajlar verecektir ya da size olayları hayatınızda yeni başlangıçları yaratacaktır veya sunacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi tabii ki burada genel olarak size Yay burcunda gerçekleşecek olan dolunay fazıyla alakalı spesifik olabilecek bazı genel etkilerden bahsettim ama benim burada asıl ifade etmek istediğim ve uzmanlık alanım olarak gördüğüm ve her videomu da sabit yıldızlarla biliyorsunuz ki yorumluyorum. Bu alana biraz aslında bakmak lazım. Çünkü burada bu dolunayda özellikle Akrep takım yıldızının kalbi olan Antares ön planda. Yani evet, bir kavuşum etkisi var ama bu kavuşum etkisinin çok daha ötesinde bir enerji ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Burada özellikle sayı değeri, yani bizim aktivasyon indeksi dediğimiz o değeri kuvvetli şekilde ortaya çıkartıyor. Şimdi bu dolunayın en önemli zaten teması Antares sabit yıldızının kuvvetli bir etki yaratması. Çünkü harita hesabında, yani sayı değerinde çok kuvvetli bir etki sağlamakta ve özellikle de bu etkiyi de okültasyon yaparak, yani örtüleme yaparak sağlıyor bu sabit yıldız da. Bu da şu demek oluyor. Zaten Ay ile burada kavuşumda. Ay ile burada kavuşumda olduğu için Ay, biliyorsunuz ki sabit yıldızın etkisini en iyi şekilde yansıtan gezegendir. Bu şekildedir ve okültasyon olduğu zaman bu etkiyi 2 kat arttırır arkadaşlar. 2 kat ortaya çıkartır. Ve bundan dolayı da Antares'in etkisinin özellikle önümüzdeki 10 gün 15 gün boyunca ciddi şekilde dünya genelinde aktif olacağını ve biraz da sorunlu ve problemli etkilerini ortaya çıkartabileceğini öngörebilirim. Tabii burada Batı'nın gözcüsü olarak hani bütün aslında kaynaklarda geçiyor Antares için ama aslında kendisi Mars'ın rakibidir arkadaşlar. Çünkü anti-Ares, yani Ares tanrısına karşı olan, Mars'a karşı olan bir kelimeden türemiştir. Anti-Ares'ten arkadaşlar. Bu etkide fikirleri korkusuzca dile getirmeyi, aynı şekilde Mars eylemi şeklinde korkusuzca, yani hızlı bir şekilde, cesurca, hiç arkasına bakmadan eylemi harekete geçirmeyi ve hırsını ortaya koymayı ister bu sabit yıldız arkadaşlar. Haritaya göre burada tabii ki liderler, yöneticiler özellikle veya bir kurumun başında olan önemli kişiler için bu alanı değerlendirirsek, işte bu tarz kişilerin aslında kendini göstermek, fikirlerini yerine getirmek adına ciddi şekilde harekete geçtiğini işaret etmekte ve bu anlamda aslında tehlikeli bir enerjiyi de burada göstermekte. Yani atacakları adım burada ne olacak? İyi mi olacak yoksa kötü mü olacak? Yani aslında burada kaosa mı götürecek yoksa burada her şeyi dizginleyecek mi? İşte bu çok önemli bir aslında ipucu ve burada Batı'yı gösteriyor tabii. Çünkü burada Batı'nın gözcüsü
arkadaşlar bu sabit yıldız. Bundan dolayı da bize aslında bir nevi batıyı işaret ediyor. Tabi burada haritada Mars'a da bakmak lazım. Mars burada asalet bakımından haritada zararlı olması işte burada güvensizlik aslında getireceğini, güven burada vermeyeceğini ve ayağımızı o bastığımız alanlarda belki de o tahtının orada kırılacağını ve bizim ayağımızın orada yara alacağını gösteriyor. Yani burada bir düşme riskinin olabileceğini, burada bir tehlikenin olabileceğini bize aslında bu sabit yıldızın enerjisiyle haritada çok net olarak burada gösteriyor. Ayrıca bu etki bize büyük, dünyada ulaşabilecek büyük kazaları da burada çok net aslında bize gösteriyor. Tabii burada beklenmedik olaylar ortaya çıkabilir. Özellikle ekinlerle alakalı ciddi olarak mesela toprak mahsulleriyle alakalı ciddi olarak kayıplar burada verilebilir. Hiç beklenmedik zararlar ortaya çıkabilir. Özellikle yiyecek içecekle alakalı olarak ve çiftçilerle ilgili olarak. Uluslararası arenada ciddi mesela krizler gündeme gelebilir bu sabit yıldızın etkisiyle. Ayrıca Antares şiddetli bir doğaya sahip olduğu için hani burada Marsiyen bir yıldız olduğu için bu etkileri güçlü şekilde ortaya çıkartabilir. Zaten burada okültasyon desteği de var. İşte bu da mesela toplumlar adına sorunları bize gösterebilir. Özellikle haritada hukuksal alanlarda zorlayıcı bazı etkiler, ayaklanmalar, protestolar gibi enerjileri ortaya çıkartabilir ki savaş dediğimiz zaman savaş atmosferinde şiddetlenme, artma ve maalesef ki burada kayıpları çok net olarak bu sabit yıldızla okuyabiliriz ki müzakerelerin ortaya çıkacağı bu enerji varken, tam böyle bu müzakere enerjileri varken sanki bu enerjileri sübvanse eder gibi bir atak şeklinde sanki gelip böyle o son o noktayı vuracak şeklinde bir etkiyi ortaya çıkartmış olabilir bu enerjilerle birlikte. Ayrıca şunu söyleyebilirim, kişisel hayatlarımızda özellikle gözlerimize dikkat etmeliyiz. Burada gözlerle ilgili riskli bir takım etkileri gösterebilir ki sabit yıldızların etkileri böyle hemen o gün o anda aslında tesir etmez. Uzun bir döneme yayılır. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde özellikle göz hastalıkları ya da gözlerle ilgili sorunlar ve problemler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Tabii burada akrep diyoruz. Hani burada akrep takım yıldızından bahsediyoruz ve burada akrep takım yıldızı ile ilgili şunları söyleyebilirim aslında size. Şimdi burada akrep takım yıldızındaki tüm yıldızları ele aldığımızda hani burada Antares olarak tabii ki burada düşünmeyelim. Gaia'nı, Orion'u öldürmek için aslında kiraladığı katil hikayesini burada canlandırarak bir kiralık burada katili işaret eder. Bu da şunu gösteriyor bize bu dönemde. Hani haritası olarak baktığım zaman sanki bir kişi ya da bir insan ya da bir unsur sanki birini kullanarak bir şeyleri yok etmek isteyebilir. Böyle bir etkiyi ortaya çıkartabilir. Böyle bir duayı ortaya çıkartabilir ve aslında burada bir nefret, burada bir cinayet, burada bir aslında intikam söz konusu olabilir ve burada tabii ki bu tamamen para, mülk ya da böyle maddi alanlarla alakalı şeyleri bize gösterebilir. Yani buradaki bu takım yıldızın etkisi kolektif enerjide insanların üzerinde böyle bir etkiyi ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Çünkü burada rekabet duyguları çok ön plandadır. Burada özellikle belirsizlikler çok ön plandadır ve tehdit ön plandadır. Yani burada bir girişim yapılır ama sonucun ne olacağını çok net olarak kestiremeyebiliriz. Ya da burada eylemi yapan kişi onu çok net olarak kestiremeyebilir. Böyle bir etkiyi de verebilir. Tabii burada ay, yani ayın burada bu takım yıldız içerisinde ve özellikle Antares'le birlikte bu şekilde ortaya çıkması ki biliyorsunuz ki ay bu enerjiyi ileten en iyi gök cismi olarak aslında geçer sabit yıldızlar açısından. Bu birleşimde aslında akrebin tüm o doğası ve kaderini ortaya çıkartır arkadaşlar. Yani buradaki o takım yıldızı, yani burada intikam, cinayet, öldürülme bunu çok net olarak ortaya çıkartabilir. Ayrıca burada ay olduğu için kadınlardan da özellikle kaynaklanabilecek potansiyel bir tehlike ya da bir tehdidi de gösterebilir. Yani bu etkili haritalarda sıkıntılı zorlu açılar almak, zorlu bir alanda olmak, zorlu bir yere burada tetiklemesi bu alanda da mesela özellikle geçmişten gelen bazı konularla ilgili sıkıntıları da ortaya çıkartabilir. Çünkü ay tanrıçası Artemis
arkadaşlar kıskançlığı veya tehdit altında hissetmesi nedeniyle Orion'u öldürmesi için akrebi gönderir arkadaşlar. Yani buradaki bu mitolojik koddan ortaya çıkarak Ay'la burada kavuşum etkisiyle ve en iyi şekilde tezahür etkisini sağlayan bir gezegenle bu alanda ortaya çıktığı için ve enerjiyi böyle yönlendirdiği için çok net olarak böyle bir zayıflığı söyleyebiliriz. Çünkü burada bu enerji içerisinde kişiler, insanlar o dürtülerini kontrol edemezler ve akrebin içinde o barınan o gizli enerjiyi kesinlikle yönetemezler arkadaşlar. Akrep tarafından inciltilme ihtimali çok yüksektir. Bu durumda da bu duygular genellikle kıskançlık, karşılanmamış o duygular ya da tutkular tarafından akrebin zehri aktarılır arkadaşlar. Mesela işte bu nedenle ne olabilir? Aile yaşamında, duygusal ilişkilerde entrikalar, sıkıntılar, problemler, anlaşmazlıklar, intikam duyguları, özellikle mal, eşya, ev, araba gibi ya da miras konularıyla ilgili ya da burada özellikle başkalarından kalan mallar ya da başkalarından edinilen o kazançlar yüzünden etkiler oluşabilir arkadaşlar bu enerjisel olarak bu takım yıldızın etkisinde. Ve tabii ki sadece burada akrep takım yıldızıyla alakalı değil, burada ASC'de özellikle Argonavis'in çok fazla etki ettiğini görüyorum. Yani aktivasyon indeksini Argonavis takım yıldızının çok fazla etkisini gösterdiğini düşünüyorum. Şimdi Argonavis takım yıldızına baktığımız zaman biliyorsunuz ki gökyüzünün güney o yarım küresindeki en büyük aslında takım yıldızlardan bir tanesidir ve aslında bu 4'e bölünür. Yani Vela, Puppis, Pyxis ve Carina olarak 4 tane ayrı takım yıldıza bölünür Argonavis. Çünkü Argonavis gemi demek ve bu söylediğim bu özellikle bu 4 tane takım yıldızı da bu geminin yelkenini, arkasını, dümenini, pusulasını ve özellikle de geminin omurgasını temsil eder bu takım yıldızlar. Burada özellikle ASC noktasında Aslan'ın yükseldiği bu alanda şunu söyleyebilirim ki size Argonavis takım yıldızının Vela dediğimiz yani bize yelken olan rotasını gösteren, yönünü gösteren bir takım yıldız yükselmiş oluyor Aslan'la birlikte, o görünürlükle birlikte. İşte bu takım yıldızın astrolojik olarak etkisine baktığımız zaman bu alanda özellikle bilgi ve para ve maddiyat ve bu anlamda da bu alana büyük yatırımlar ortaya çıkartan ya da bu alana doğru evrilen bir yönü bize göstermiş oluyor. Yani buraya doğru bir aslında yolculuk burada çıkmış oluyor. Tabii burada bu takım yıldız aynı zamanda bu görevi yerine getirirken ya da bu rotaya doğru ilerlerken, bizi bu alana doğru iterken buraya doğru giderken deniz aşırı bazı yolculukları da bize simgeleyebilir. Tabii bu uçakla da olabilir ya da gemiyle de olabilir ya da uluslararası alanlar, uluslararası arenaları da burada gösterebilir. Ülkeler arasında bazı anlaşmalar, özellikle bu alma vermeyle alakalı, işte yatırımlarla alakalı, parayla, emtia ile alakalı ya da o değerli madenlerle alakalı alanı ortaya çıkartıp bunu görünür hale getirecektir arkadaşlar. Yani sahneye bunu çıkartacaktır. Bu önümüzdeki dönemde bunlarla alakalı bazı etkileşimler, bazı anlaşmalar ya da konuşmalar gündeme gelebilir ve bunu görebiliriz. Tabii bunun ötesinde Argonavis dediğimiz zaman yani bu takım yıldızının bütünsel olarak ele aldığımızda da bir ruhsal aslında maceranın hikayesini ortaya çıkardır. Yani ruhun istediği, zihnin ve ruhun bir arada olarak tam olarak ne istediğini ve ne arzu ettiğini ortaya koyduğu bir enerjiyi de bize burada gösterebilir. Aynı zamanda da bazı keşifler mesela oluşabilir ve önümüzdeki 15 gün içerisinde bazı keşifleri mesela duyabiliriz ya da bazı başarılar, özellikle bilim adamlarının burada başarılarını görebiliriz arkadaşlar. Şimdi tabii burada bu özellikle ASC noktasındaki bu Vela takım yıldızını aktif eden 2 tane gezegen var burada. Bizim hesaplamalarımıza göre. Burada Jüpiter ve Satürn olarak ele çıkıyor. Jüpiter olarak baktığımız zaman iyicil etkileri burada bir kere barındıran. Çünkü Jüpiter 11. evde. Gerçi 12. eve doğru ilerliyor ama 11. evde yani kendinin sevdiği bir alanda
olarak ruhsal aslında açıklığı ve yüksek eğitimin, bilgeliği, uzak yerlerde olan aslında o keşifleri, o mutluluğu, güzel hikayeleri aslında burada bize gösteriyor. Yani umutları gösteriyor. Öyle söyleyebilirim. Ve burada o alanlarda güçlü olmayı gösteriyor. Tabii bu güç aslında statü olarak ya da hani elinin burada güçlenmesi ya da bir nasıl diyeyim size o sektördeki bir markanın ya da herhangi bir kuruluşun güçlü olmasını aslında değil. Çünkü oradaki gücün burada geçici olabileceğini gösteriyor bunlar. Yani çünkü bugün bir kurum ya da bir kişi çok güçlü olabilir ama yarın olmayabilir. Burada bilginin aslında burada güçlüğünden net olarak gösteriyor. Burada o maneviyatın o güçlüğünden aslında burada gösteriyor. Ve burada o cömertliğin, iyimserliğin burada gücünden bahsediyor. Bugün bu şartlar altında, bu etkide, bu enerjide kişinin, kurumların, insanların bilgiyle, cömertliğiyle, iyilikseverliğiyle eli ne kadar kuvvetliyse ileride o kadar kuvvetli ve güçlü olacağını bize gösteriyor. İşte burada aslında en başa bağlamış oluyorum. Yani egomuz, burada her şeyi ben bilirim, her şeyin en iyisini ben yaparım, işte ben burada birinciyim gibi ortaya çıkmak değil de işte burada bilginizi kullanmak, yeri geldiğinde karşınızdaki insana cömert olmak ve iyi niyetle yaklaşmak. İşte bu dolunayın en önemli unsurlarından bir tanesi ve özellikle takım yıldızlarında desteklediği alanda burası olmuş oluyor arkadaşlar. Ama Satürn tarafına bakarsak burada özellikle bize diyor ki yolculuklarda dikkat. Çünkü burada özellikle tehlikeler olabilir. Dolandırıcılıklar olabilir, soygunlar olabilir. Burada uçak ve gemi kazaları, özellikle uçak ve gemilerin bu kaza yapması sonucu insanların burada boğulmaları gibi etkileri ortaya çıkartabilir. Yani burada bazı riskler mesela burada ortaya çıkabilir ve bu risklerden kaynaklı mesela burada çığlar, özellikle düşen kayalar yani burada toprak kayması gibi etkilerin ortaya çıkmasını da burada bir kere gösteriyor ve uzak yolculuklar yani yabancı ülkelerde zorlukları burada işaret ediyor. Eğer bir seyahat, bir yolculuk, işte böyle bir tatil ya da bir kişiyi burada ziyaret etme gibi bir etkileşim varsa haritada ve haritanız bu alanda sert etki alıyorsa işte burada Satürn'ün bu etkisiyle bu takım yıldızının bu alanda aktive olmasıyla birlikte bu alanlarda sizi yorabilecek etkilerin olabileceğini çok net olarak görebiliriz ve tabii ki burada aile arasında burada özellikle miraslarla alakalı da burada sıkıntı ve problemlerin ortaya çıkabileceğini de gösterebiliyor bu sabit yıldız ve takım yıldız etkileşimi. Tabi burada Mars'a odaklanacağız. Mars çünkü sonuç itibariyle Antares'i aktive eden en önemli unsurlardan bir tanesi. Yani Ay burada zaten kavuşum sağlıyor ama kendi doğasındaki gezegenlerden bir tanesi Mars olduğu için ve Mars da haritada zararlı bir konumda olduğu için işte bu alana bir bakmak aslında gerekiyor. Çünkü burada Mars bizim Dorado takım yıldızı dediğimiz kılıç balığı takım yıldızı üzerinde aktive oluyor. Alpha Doratus sabit yıldızı ile aktivasyon indeksi sağlıyor arkadaşlar. Mars burada kilit rol oynuyor haritada. Nasıl? Çünkü şöyle, burada kılıç balığı takım yıldızı kendi içinde alçak gönüllülüğü simgeler. Buna rağmen de çevresindeki pek çok insana etki etmeyi de bu şekilde başarır. Burada keskinlik vardır, incelik vardır, güzellik arayışı vardır, sanatsal bir takım yetenekler vardır ve kişiye kolayca zenginlik ve refah bu alanda getirebilir. Ve bu özellikle bu takım yıldızı ile bağlantılı bazı sayılar vardır. 8 ve 9. Haritada 9. evde olan Mars'ı aktive etmiş ediyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Burada özellikle bu takım yıldızının Mars ile birlikte olması imkansız görevi başarmayı işaret eder. Ancak burada zararlı bir konumda olduğu için bu zenginlik, bu para, bu ihtişam, bu elde etme isteği zorlu, intikamcı, problemli ve gerçekten şiddet uygulayarak
bir asker gibi şiddet uygulayarak elde edilebilecek ve kendi yaşantısını bu şekilde inşa edilebilecek bir etkiyi ortaya çıkartır. Çünkü burada bu alanda Mars olağanüstü inatçı insanları gösterir arkadaşlar. Özellikle. Ve burada Mars olumsuz bir konumda olduğu için burada sorunlu kişilerin ortaya çıkmasını işaret eder arkadaşlar. Yani burada gerçekten problemli, sıkıntılı ve sorunlu insanların bu haritada etki edeceğini ve o şekilde hareket ederek, o şekilde eylemler yaparak, o şekilde fikirlerini göstererek, adımlar atarak gerçekten istediğini elde edebileceğini burada bize vurguluyor arkadaşlar. Sanki altını fırsatını avlamak gibi bir etki burada yaratıyor. Bunu söyleyebilirim. Evet, özellikle takım yıldızlarla alakalı benim size söyleyeceklerim bunlar. Biraz da tabii burada dünya etkilerine bakmak istiyorum. Bunlarla ilgili de bazı notlar almıştım. Yine bu notlarla alakalı olarak şimdi hemen burada karşıma alıyorum. Evet, burada dünya etkilerine baktığımız zaman özellikle bu yeni oluşabilecek süreçlerle alakalı olarak bu dolunay etkisinde işte burada hükümetler, yöneticiler, ülkeler ve ülkeler gözünde diğer ülkelerin güçleri sahnede olacak. Sanki böyle bir çatışma, sanki böyle bir araya gelme ama burada bilgi de ön planda olacak. Yani bilgi ve strateji bu da çok önem arz edecek. Bununla çok ön planda olacaklar. Aynı zamanda bu tarz konularda beklenmedik bir takım etkiler, özellikle kayıplar gözlemleyebiliriz. Mesela yanlış adımlar atılması ya da yanlış bu alanda kararlar alınması adına ya da burada yine yanlış bilgilerle hareket edilmesi özellikle bu alanlara zarar burada vereceğini bize gösteriyor. Ayrıca ülkelerin iç konular adına da atacakları adımlar, fikirler, alacakları kararlar önem arz edecek bu dolunayda. Tabii burada topraklardan yine kaynaklı ekinlerle alakalı, özellikle mahsullerle alakalı sıkıntılar, olumsuz etkiler ve kayıplar burada söz konusu ki altına çiziyorum hava olayları. Aniden değişen havalar, hortumlar, kasırgalar, dolular, yağmurlar gibi etkiler aniden olabileceği için bu tarz alanlarda sıkıntı ve problemler özellikle çiftçiler alanında sorun yaratabilir. Ayrıca siyasi alanda insanların birbirleriyle güç savaşı içerisinde olabileceği ve bazı tarafların bazı kişiler tarafından desteklenerek güç burada kazanabileceği, yani hiç böyle ummadıkları yerlerden de mesela burada o destekleri alabilirler. Ayrıca din konularıyla alakalı dünya genelinde bazı abartılı yaklaşımlar, fanatik bazı göstergeler ve bunlarla ilgili eylemler, saldırılar gibi ya da suikastler gibi bir takım etkileşimler olabilir. Özellikle kadın hakları adına hukuksal alanlarda sorunlar oluşabilir. Ekonomi alanında özellikle borsada bir olumlu ivmelenme olabilir arkadaşlar. Yani harita böyle bir gösterge veriyor. Ve özellikle hazine ve maliye bakımından da olumlu gelişmeler olabilir ama bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir tane burada göstergeyle sonuç itibariyle arkadaşlar değerlendirilemez. Onu söyleyebilirim. Ve özellikle burada topluma karşı bazı fikir beyanlarında yanlış anlaşılmalar olabilir. Ayrıca dolandırıcılıklarda artışlar olabilir. Astroloji ve benzeri konuları ilgiler artabilir. Mesela böyle bir dönemi işaret ediyor. Özellikle bunun basın ve yayın araçları kanalında ön plana çıkabileceği ve burada özellikle toplumsal etkilerin haberlerinin bu yönde daha fazla ön plana çıkabileceğini burada bize harita gösterebiliyor. Tabii burada yine dünya içerisine baktığımızda politik alanlarda istikrarsızlıklar ve tabii ki burada verilen bazı sözlerin tutulmaması gibi ve halkın da burada o güveninin kırılması ya da o etkinin burada kaybolması gibi etkileri ortaya çıkartabiliyor. Özellikle uyuşturucuyla ilgili burada konular tekrar ünlüler adına gündeme gelebilir arkadaşlar. Ve özellikle bir uyuşturucuyla alakalı kullanmayla ilgili bazı konular da yine ortaya çıkabilir. Özellikle uçak kazaları ve gemi kazaları ve gemi taşımacılığı, uçak taşımacılığı ile ilgili ciddi sorunlar ve kazalar özellikle altını tekrardan burada çiziyorum. Şiddet ve
terör eylemleriyle ilgili bazı konularda artışlar olabilir. Deprem ve sismik aktiviteyi de bu şekilde destekleyen enerjiler var ama sonuç itibariyle bizler deprem uzmanı değiliz arkadaşlar. Yani illa biz böyle söylüyoruz diye herhangi bir deprem olacak diye bir iddiamız yok. Sadece bir öngörüdür bu haritada gördüğümüz enerjisel olarak olabilir. Umuyoruz ki olmasın. Biz her zaman yanılalım bu konuda. Yıkıcı yangınlar, özellikle dünya genelinde yıkıcı yangınlar çok ön plana çıkabilir. Burada Mars'ın, özellikle Antares sabit yıldızın etkisinden dolayı bunlar oluşabilir. Ve astrokartografik olarak etki alabilecek bazı ülkeleri de burada size söylemek istiyorum. Özellikle Afganistan ve Pakistan, Hindistan özellikle batı tarafı, yani burada Pakistan'la olan özellikle o sınır ilişkisi, Rusya, Venezuela, Arjantin, Paraguay, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika'nın Arizona ve Utah bölgesi özellikle sismik açıdan biraz riskli bu alanda görünüyor arkadaşlar. Avustralya, İran, Yemen, Kuveyt ve Suudi Arabistan, Myanmar, Endonezya ve Batı Afrika. Türkiye'de de özellikle Doğu Anadolu bölgesi ve Bingöl, Erzurum, Erzincan ve Tunceli bölgeleri biraz sıkıntılı enerji alıyor bu özellikle dolunay hattında. Buna biraz dikkat etmek burada gerekiyor. Ama tabii ki burada illa kötü bir şey olacağını söylemiyorum. Ama böyle bir hat buradan geçiyor. Özellikle baktığımda Uranüs ve Mars hattının bu alanı destekliyor olması bu tip bir takım etkilerin, sert etkilerin olabileceğini burada ön plana çıkartabilir. Ama illaki burada kötü bir takım şeyler olacak demek de değildir arkadaşlar. Evet, benim söyleyeceklerim özellikle bu yay dolunayıyla alakalı bu kadar. Ve videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Çünkü bunlar çok 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 önemli bu videonun daha fazla öne çıkması ve benim de daha fazla video yapabilmem için de sonuçta bir motivasyon etkisi olmuş oluyor. İzleyen, yorum yapan herkese sonsuz kere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Evet, yine tekrardan Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlıklı ve huzurlu nice bayramlara ulaşmanızı diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.